Ön parçayı da 47 santim ördüm. Sayı olarak da şöyle göstereyim. 54 ilmek başladım. Biliyorsunuz 18'in ve katları olarak kuruluyor örneğimiz. Arkamız 90 ilmekti. Önleri 54 ilmek olarak. Yani 3 tane örnek oturttum. 54 ilmekten 47 santim olana kadar ördüm. Şimdi bu yaka açıklığını diğer arka parçanın şu üst ense noktasından 12-13 santim kala yaka oyuntusunu yapabilirsiniz. Yani bu dediğim gibi boy farklı olabilir. Çok daha uzun yapabilirsiniz. Ama bitmesine böyle 12-13 santim kadar kalınca burada yaka oyuntusunu yapalım. 54 ilmeğimiz var. Omuzlarda 30 ilmeğimiz kalacak. Bu yakada da 24 ilmek keseceğiz. Onu da 12, 6, 4 ve 2. Yaka kesimimiz de bu şekilde olacak. Şimdi beyaz ipimle örneğimi kurdum. Diğer ipimize geçiyorum. Burada 12 ilmek keseceğiz ama buradaki ipimizi de aynı anda şöyle yürüteceğiz ki yürütmezsek burada kesmek zorunda kalırız. Bakın bu ipi de böyle tutuyorum. Bir ilmek kestim. Takıyorum. Şimdi hiç koymadan ikinci ilmeği kestim. Takıyorum. Pardon, yönünü yanlış kestik. İkinci ilmeği kestim, takıyorum. Buraya takınca bu ipimi tekrar koyuyorum. Üçüncü ilmeği kestim. Dördüncü ilmeği kestim. Beşinci ilmeği kestim. Ara ara da bu ipi böyle yürütüyorum ki kenarda kalmasın diye. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek kesmiş olduk. Şimdi normal düz örgü olarak diğer tarafa kadar gidiyoruz. Örgüme ön yüzde düz gittim ve şimdi tersi olarak geliyorum. Buraya geldiğimiz zaman şu sondaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. 6 ilmek 12 kestik. Şimdi 6 kesecektik. Birini arkada kestik. Ön yüzde 5 ilmek keseceğiz. Şu ikisini bir aldım. Ama dediğim gibi bu ipleri de hangi renk olursa olsun böyle biraz aralar öreceğimiz tarafa doğru yürütmemiz gerekiyor. Bir kestim. Takıyorum. 2 takıyorum. 3 4 5
6 ilmek kestim. Pardon, 5 kesecektik. Burada 5 ilmek kestim. Başta 12 ilmek kesmiştik. Diğer bej rengi ipimizle gittik. Geri gelirken 1 ilmek kestik. Ön yüzde de 5 ilmek kestik. Toplamda 6 ilmek daha kesmiş olduk. Şimdi örneğimizi kuracağız ama örneği kurarken şuradan örneğimiz kaymaması için hesaplayarak geleceğiz. Şu arada 12 ilmek keseceğimiz için burada sadece 3 ilmek artıracağız. Geriye 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kalıyor. Bu 9 ilmeği önce örüyoruz. Bu birinci ilmeğimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baştan 9 ilmeği düz ördüm. Şimdi 3 ilmeği artırmamız gerekiyor. İpi öne aldım. 1, 2, 3. 3 ilmek artırma yaptım. Şimdi kesmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kestim. İpi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek artırdım. Sonunda 6 ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3 ilmek kestim. Tekrar arka tarafında bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Buradaki sondaki 2 ilmeği birlikte alarak 1 ilmek arka tarafta, 3 ilmek de ön tarafta keserek 4 ilmek daha kesmiş olacağız. Diğer ipimizi yürütmeyi unutmayalım arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek kestim. Şimdi devam ediyoruz. Zaten bu ipimizde düz örgü olarak öreceğimiz için bu sırayı düz örgü örüp tersini geliyoruz. Örgümüzün arka tarafına gelirken hep şu sondaki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar ön yüze geldik. 2 ilmek kesmemiz kaldı. Onu da keselim. Şimdi beyaz renk ipimize geçiyoruz. Arkada bir tane kestik. Bir tane de önde kestik. Buradaki kesmemiz bitti.
Yani 24 ilmek kesmiş olduk. Şişimizde 30 ilmek kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 2 ilmekle 30. Şimdi burada artık bundan sonraki örneğimiz şu şekilde gidecek arkadaşlar. Burada 2, 4, 6 ilmeği keseceğiz. 2, 4, 6 ilmeği artıracağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği keseceğiz. Buradaki 3 ilmeği artıracağız ve başlarken hep 3 ilmek olarak başlayarak arka ebatımız olana kadar devam edeceğiz. 3 ilmekle başladım. İpi öne alıyorum. 1 2 3 tane artırmayla başlıyorum ki örneğimiz diğer tarafta sayımız değişmesin diye aynı şekilde devam etsin. Şimdi 6 ilmeği kesiyorum. Altı ilmek kestim. Yine artırmamızı yapıyoruz. 3 4 5 6. Evet, sonunda da 6 ilmeğimiz kaldı. Bunu 1 2 3 kere de kestim. 12, 6, 4 ve 2 ilmek kestik. Toplamda 24 ilmek kestik. Şişimizde 30 ilmek kaldı. Bundan sonra arada bir sıra bej rengi ipimizle gidip geleceğiz. Daha sonra örneği kurarken 3 ilmek düz öreceğiz. Artırıp 3 tane artırma yapacağız. 12 tane ilmeği kesip 6 artırma ve 3 tane de kesme ile örneğimiz devam edecek. Ben arada düz sırasını da ördüm. Şu örneği tekrar kurmayı beraber yapalım diye. Baştan 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3. İpi öne aldım. 1 2 3 ilmeği artırarak ördüm. Aradaki 12 ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 5 6. İpi öne aldım. Burada 6 ilmek artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmeği artırarak ördük. Kalan 6 ilmeği de kesiyoruz. 3 ilmeği indiriyoruz. 1 2 3. Burayı özellikle gösteriyorum ki arkadaşlar, eğer sayıları tam oturtamazsak burası ya artar ya eksilir. Yani buradaki 30 ilmeğimiz değişmeden örneğimizi kurduk. Bakın yaka oyuntumuz da şu şekilde. Şimdi bu kenar kısmımız arka omuza kadar kaç santimse onu eşitleyene kadar bu kısmı bu şekilde örerek devam ediyoruz. Bu parçamızın yaka kesimini tamamladık. Bunu da yaparken koyuyorum. Şimdi ters taraftan keseceğiz. Bej rengi ipimden bir sıra geldim. Şimdi tersinden giderken 12 ilmek kesmiştik başta.
Burada da 12 ilmeği keserek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek kestim ve bütün ilmeklerimi ters örgü olarak sıranın başına kadar örüyorum. Şimdi ön yüze geldik. Burada beyaz renkli ipime geçiyorum. Hemen örneğimi kurarak başta 3 ilmeği 6 ilmeği 3 ilmeği indiriyorum. Daha sonra da ipi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmeği artırarak ördüm. Aradaki 12 ilmeği 6 ilmeği indireceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi buradan sonra diğer tarafta yaptığımız gibi aynı, sadece 3 ilmek artırma yapacağız. İpi öne aldım. 1 2 ve bir tane daha artırıyorum, 3. Kalan diğer bütün ilmeklerimi düz örgü olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ilmeğimiz kalmış. Buradaki son 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Geri dönüyorum. 5 ilmek bu taraftan kesiyoruz. Bir de öbür taraftan kestik. 6 ilmeği tamamlayacağız. 1 2 3 4 ve 5 ilmek kestik. Diğer ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi tekrar yaka tarafına geldik. 4 ilmek kesmemiz gerekiyor. 4 ilmeğin bir ilmeğini bu yönde, kalan 3 ilmeğini de arka tarafta keserek 4 ilmeği tamamlayacağız. 1 2 3 ve devam ediyorum. Ön yüze geldik. Hem örneğimizi kuracağız. Önce 3 tane kesme yapıyorum. İpi öne aldım. 6 tane artırma. Altı ilmek kesme. Altı. Şimdi sonunda sadece ipi öne aldım. 3 ilmek artırma yapacağız. 1 2 3. 3 ilmek artırma yaptık. Kalan buradaki 2 4 5 ilmeğimizi, daha doğrusu 1
2, 3 tane ördüm. Buradaki iki tane ilmeği birlikte kesiyorum. Birinci kesmem. Geri dönüyorum. Bir de arka tarafta kesiyorum. İki ilmek de kesmiş olduk. Şimdi şişimizde 30 ilmeğimiz kaldı. Bu 30 ilmeğimizi diğer taraf gibi aynı arka ölçüsü olana kadar devam edeceğiz. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım. Arada bir sırada bej rengi öreyim. Tekrar bir sırada beraber örneği yeniden kuralım. Şimdi bu tarafta tekrar bir örneği tekrarlayalım. 3 tane 6 ilmeği keserek 3 ilmeği indiriyoruz. 6 ilmeği artırarak örüyoruz. On iki ilmeği keserek 6 ilmeği indiriyoruz. Altı. Sıranın sonunda sadece 3 ilmek artıracağız. İpi öne aldım. 1 2 3 ilmek artırma yaptım. Kalan 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Yani şişimdeki 30 ilmeği artık bu kenardaki ölçümüz arka omuza kadar neyse o kadar olana kadar devam ediyoruz. Şimdi ön parçaları bitirdikten sonra bunun omuz eklemesini yapacağız. Düz yönleri birbirine bakacak şekilde koyuyoruz. Şu omuz kısımlarını birleştirmesini yapıyoruz. Bu kısmı arkadaşlar iğne ile de dikebilirsiniz. Diğer omuzun da eklemesini yapalım. Kol parçalarını dikmesini göstereyim. Kolu da şöyle arkadaşlar 72 ilmek başladım. 36 santim boyunca ördüm. Ben kapri kol yapacağım. Biraz kısa, isterseniz daha da uzatabilirsiniz. Yani kolu da böyle dümdüz şekilde ördüm. Bitirdim. Şimdi ikiye katlıyorum.
Şu tam ortaya kadar 19 santim. Bedende de ben işaretlerimi koydum. Yani bakın şöyle omuza kadar 19 santimlik yere böyle 2 tane işaret koydum karşılıklı. Şimdi parçamız biraz büyük. O yüzden şöyle bir göstereyim. Kolu yine şöyle ikiye katlıyorum. Şu tam orta noktası omuza gelecek şekilde. Buradan şu kısma kadar dikişini yapacağız. İsterseniz buraya da şöyle bir işaretleyici koyabilirsiniz kaymaması için. Tam işaret koyduğum yerden başlıyorum. Ve kolu da beden kısmına aynı şekilde ekliyorum. Evet, son diğer tarafı da aynı diğer işaret koyduğumuz yere kadar diktim. Kolu da bedene birleştirmiş olduk. Yine aynı şekilde hem kolumuzu hem de yan dikişlerini şu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, hırkamızı diktim kollarına. Yan dikişlerini dikerken bu çizgilerin böyle birbirine denk gelmesine dikkat ederek dikerseniz daha muntazam olacaktır. Şimdi ön tarafından ilmek alacağım. Ben yine 5 numaralı misinalı şişimle ilmek alacağım. Ama misinalı şişi olmayanlar şu tam ensenin şu omuz dikişlerini tutup tam orta noktasına bir işaret koysunlar. Yani ben de koydum zaten, oraya kadar kaç ilmek alıyorsam diğer tarafa da aynı şekilde alacağım. Normal şişle yapanlar önce bir tarafını örecek, daha sonra diğer tarafını örecek. Şu arada bir dikiş olacak. Başta ilk başlarken biliyorsunuz 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak yapmıştık. Aynı şekilde ön kenarına da
2 sıra düz ve 2 sıra ters örgü olarak. İsteyen arkadaşlar dediğim gibi haroşa yapabilir ama bu daha böyle toplamadığı için yani bunu yapmalarını tercih ederim. Şimdi baştan şöyle bir ilmek alalım. Hırkamızın ön parçasını tutuyorum. Hemen ilk başladığımız yerden şöyle bir ilmek aldım. Ve bu yan tarafından boylu boyunca ilmek alarak devam ediyorum. Şimdi yakının ucuna kadar geldim. Bütün kenarlardan aldım. Ben yaklaşık 70 tane ilmek aldım ama tabii kenarınızın örgüden örgüye değişebilir bir santimde bile. Yani şu tüm kenar ilmeklerinden şöyle ilmeği aldım. Yakanın uç tarafına geldim. Şimdi bu yaka kısmından alacağız. Buradan da birkaç tane beraber alalım. Kenarda da gördüğümüz ilmeklerden böyle hemen birer tane alarak böyle devam ediyoruz. Dediğim gibi buradan bütün ilmekleri kenarlardan alarak geliyoruz. Şu ense ortasına kadar. Diyelim ki buraya kadar 110 ilmek aldıysak yani ben ortalama bir sayı veriyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde diğer etek ucuna kadar aynı ilmek sayısını alacağız. Ben şimdi tam ense ortasına kadar yaklaşık 120 ilmek kadar aldım. 120 de diğer uca kadar ilmek çıkardım ama dediğim gibi bu sayılar değişebilir. 3-5 ilmek oynayabilir. Önemli değil. Şimdi ilmeğimizi aldık. Yine aynı ilk başta başladığımız gibi bakın ters örgüyle başlamıştık. Burada 2 sıra ters, 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak çıkmıştı. Aynı şekilde bu ön bantına da yapacağız. Ters örgüyle başlıyoruz. Bu ilmeklerimiz şu anda ters geldiği için şöyle alıyorum. Bütün ilmeklerimi bu sıra ters, ikinci sıra ters, üçüncü sıra düz, dördüncü sıra düz. Böyle 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak sadece burada bir sıra arka tarafında böyle çıkacak. Bu ön bandını dilediğiniz kalınlık olana kadar devam edebilirsiniz. Bütün etrafını yine başladığımız gibi 5 sıra ördükten sonra kesmesini yaptım. Kesmeyi de düz olarak
Kestim, yani örerek değil de ikisini bir alarak takıyorum. Kesmesini de bu şekilde yaparak hırkamızı tamamlamış olduk. Şimdi sonuna kadar geleyim. Buradaki ilmeği de bir kere içinde örüyorum. Ve bu iplerimizi şöyle iğne ile arka tarafına doğru yürütüyoruz. Şimdi hırkamıza bir şöyle beraberce bir bakalım. Bakın, ön kısmı bu şekilde oldu. Yakamızda şöyle yuvarlak. Ve kollarımız da şöyle kapri kollu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.